O yılları dehşet, nefret ve yüreğimde bir sızı olmaksızın hatırlayamıyorum. Savaşta insanlar öldürdüm ve gene öldürmek amacıyla insanları düelloya davet ettim. Kumarda kaybettim. Köylülerin emeklerini çarçur ettim. Onları cezalara çarptırdım. Ahlaksız bir hayat sürdüm ve insanları kandırdım. Yalan, soygun, her türlü zina, sarhoşluk, şiddet, cinayet, işlemediğim tek bir suç bile kalmamıştı ama benim çağdaşlarım beni nispeten ahlaklı bir insan olarak gördüler ve görüyorlar. Bu şekilde 10 yıl hayat sürdüm. Dünya edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından biri olan Tolstoy, gerek yaşamıyla gerekse de eserleriyle her daim tartışılan ve belki de insanlık tarihi yaşamını sürdürdüğü müddetçe tartışılacak bir isim olmayı başarmıştır. Onu bu kadar büyük yapan tam olarak nedir ve eserleri neden herkesce okunmalı? Bugün size bunlardan bahsetmek istiyorum. Tolstoy varlıklı olmasının verdiği bütün nimetleri kullanmıştı ama bu nimetler ona hayatın anlamı hakkında hiçbir şey kazandırmadı. Olgunluk yıllarına girdiğinde bu durumdan sebeple düşünce krizlerine giriyor, günler hatta aylarca hayatı anlamlandırmaya çalışıyordu ama bir türlü cevap bulamıyordu. Sorduğu sorular basitti. Yaşam nedir? Ne için yaşıyoruz? Varlık amacımızın bir açıklaması var mı? Uzun bir süre bu sorulara yanıt arayan Tolstoy, 1879 yılında kaleme aldığı İtiraflarım kitabı ile birlikte sonunda bazı açıklamalar getirmeye başlamıştı. Dramatik ruhsal krizin haritasını çizen kitap, yazarın gençliğinde inandığı Tanrı'ya dönüşüyle birlikte çözüme kavuşuyordu. Tolstoy küçük yaşlarından itibaren felsefeyle ilgileniyordu. Büyük eserlerinde bu izleri görmek mümkündür. Gençlik yıllarında Rousseau'nun felsefi görüşlerini benimsemeye başlamıştı. O da Rousseau gibi özgürlükçüydü. Yazar, mülkiyetin bir değer değil, toplumsal kötülüklerin kaynağı olduğuna, bu sebeple de hakimiyet ve kölelik yarattığına inanmaya başlamış, insanları kutuplaştırarak zengin ve fakir arasında uçuruma sebep olduğunu ve ayrıcalıklı insanların lüks içindeki yaşamlarının topluma onulmaz yaralar açacağına inanmıştı. Bu sebeple Tolstoy basit yaşam tarzı benimsemişti. Gençliğinde yaptığı hataları ders gibi kafasına kazımış, olgunluk yıllarında köylüleri anlamayı ve onları eğitmeyi en büyük hedefi haline getirmişti. Böylece kır yaşamına odaklanan yazar, zamanını köylülerle ve doğayla geçirmesinden mütevellit eserlerine artık naturalizmi de eklemişti. Tolstoy'un eserlerinde gördüğümüz felsefi izlerden biri de Arthur Schopenhauer'e uzanmaktadır. Filozofa göre dünyanın özü iradedir ve fenomenlerden oluşan dünyada tasarımdır. İrade zorunluluktur. Bundan dolayı filozofun düşünce yapısı kötümserlik ve karamsarlık barındırmaktadır. Acı ve kederden bir nebze olsun kurtulmak mümkündür ama bu da istencin emrine uymaktan geçer. Fakat asla kaybolmaz. Kısacası buna kadercilik diyebiliriz. Tolstoy yeniden Tanrı'ya döndüğünde mevcut Hristiyan dinindeki yozlaşmayı görebiliyordu. Bu sebeple geçmişte kafasını kurcalayan bir girişimde bulunmak istedi. Bu içerisinde mucizeler, ayinler, mistisizm ve özel binalar olmayan, rasyonel olarak açıklaması kolay, mantığın çevresinde şekillenmiş bir dindi. Tanrı hem Hristiyanlığın hem de İslam'ın inandığı Tanrı ile aynıydı fakat yozlaşmış değildi. Bundan dolayı sevgi, vicdan ve ahlak bu dinin içerisindeki en önemli olgulardı. Vicdan insanın içindeki Tanrı'dır diyordu Tolstoy. Son dönem eserlerinde ahlaklı yaşam sürmenin insanın içini rahatlatacağını düşünüyor, dünya üzerindeki bütün dinlerin sevgiyi buyurduğunu, kötülüğe karşı ancak pasifizm ilkesiyle mücadele edilebileceğini söylüyordu. Pasifizm, haklarını sonuna kadar savunan ama bunu yaparken de zerre şiddet karıştırmamaya denmektedir. Olası şiddet eylemine tamamen karşı çıkan güçlü bir direniş biçimidir. Tolstoy bu sebeple diğer yazarlardan farklı olduğunu ortaya koyuyor. Felsefeyle harmanladığı eserlerini insan hayatını anlamlandırarak kişinin kalbinde yatan sevgiyi, güzelliği, iyiliği ve ahlakı uyandırmayı amaçlıyordu. Büyük yazar olmak, sırtlanılması gereken büyük yükler anlamına gelir. Toplumu ayna tutmak gerekirse bu aydın insanların birincil görevlerinden biridir. Tolstoy da bunun farkındalığına sahip olan büyük bir düşünürdü. Eserlerinde yalnızca insanları manevi yönden değil, aynı zamanda görev ve sorumluluklar itibariyle de yönlendirebiliyordu. Tolstoy kitaplarında toplumun yaşadığı huzursuzluğu, açgözlülüğü, şan ve şöhret için debelenmesini, tutkularının esiri olmasını, dürüst yaşamdan uzaklaşmasını ve kibrini yalın bir dille kaleme almış, insanların ahlaki gerekliliklerinden uzaklaştığı sürece
huzur ve refaha eremeyeceğini anlatmıştır. Ahlaki bir yaşam bir toplumun acılardan kurtulmasına, bütün olumsuz eylemlerden uzaklaşmasına ve ölçülü yaşamasına olanak sağlar. Bunun için her bireyin mütevazı yaşam benimsemesi, maneviyatı güçlü bir yaşam sunacağı için zincir halkaları misali toplum içinde kenetlenmeyi sağlayacaktır. Büyük yazarın eserlerinde kullandığı en belirgin temalar aile, savaş, gençlik, aşk ve evliliktir. Bu temalar direkt olarak bir toplumun ana halkalarını oluşturur. Yazar, Rus kültüründen uzaklaşan ama Batı kültürüne de ayak uyduramayan Rus toplumunun yozlaştığını görebiliyordu. Bu sebeple belirgin temalar üzerinde duruyor olması onun toplum mühendisliği anlamında attığı en büyük adımlardı. Sorumluluk sadece ahlaki değerlerden uzaklaşan toplumdaki insanlara yüklenemezdi. Tolstoy hem Hristiyan kurumlarının hem de devlet kurumlarının yozlaşmadaki en büyük sebeplerden biri olduğunu düşünüyor. Hiçbir yazarın ve devlet adamının gösteremediği cesareti göstererek her ikisini de karşısına alabiliyordu. Bu yüzden devlet tarafından sevilmiyordu. Bu yüzden Hristiyanlık kurumları tarafından hoş görülmüyor ve bu yüzden dinden aforoz ediliyordu. Bilgili olmak, ahlaklı ve erdemli olmaktan geçer ve bütün bunları ancak sevmekle yapabiliriz. Tolstoy, gücünü sevgiden alan hiçbir şeyin başarısız olamayacağını düşünüyordu. İnsanlar kendilerine baktıkları için yaşadıklarını sansalar da aslında sadece sevgiyle yaşadıklarını anladım. Seven kişi Tanrı'ya yaklaşır ve Tanrı da ona yaklaşır. Çünkü sevgi Tanrı'nın ta kendisidir. Hakikat doğrultusunda hareket eden her bireyin mutlu olmaması için hiçbir neden yoktu. Hakikat ise ancak eğitimle mümkündü. Bu sebeple küçük çocuklar için karma eğitim modeliyle bir okul açtı. Anılarında hayatının en güzel günleri olduğunu söylediği bu günlerde özgürlük temelli bir eğitim programı hazırladı. Bilgelik böyle bir şeydi, paylaşmaktı. Tolstoy sadece toplum mühendisi değildi, aynı zamanda toplumun en bilge öğretmeniydi. Ümit Gurbanov'un kanalında Tolstoy'un son dönemlerde kayda alınan sözleriyle bilgelik tarifini sonlandırabiliriz. Bilmemek utanç ve zarar verici değildir. Her şeyi bilemeyiz. Bilmediğimiz şeyi biliyor gibi yapmak utanç ve zarar vericidir. İnsanın gerçek benliği ruhanidir ve bu benlik herkeste aynıdır. Öyleyse insanlar nasıl eşit olamaz? Başka insanların sevgisi için endişe duymayın, sevin ve böylece sevileceksiniz. Şayet biri çoğunluğun yararı için bir başkasına zarar vermek gerektiğine karar verebiliyorsa, o bir başkası da çoğunluğun yararı için birinci kişiye zarar vermenin gerekli olduğuna karar verebilir. Ve böylece herkes birbirine zarar verir ve hepsi de haklı olduğunu düşünür. Kim onaylarsa onaylasın veya meşru kılmaya çalışırsa çalışsın, cinayet cinayettir. Bundandır ki birini öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler kim olursa olsun canilerdir. Tüm günahların kökeni düşüncelerimizdedir. Unutmayın ki bilgelik yalnızlıkta var olan içsel bir çabayla ve insanlarla ilişkimizde var olan kendimizi geliştirme çabasıyla kazanılır. Tolstoy, dünyaya aristokrat bir soylu olarak gelip yoksul bir köylü gibi yaşamaya çalışan bilge bir şahsiyetti. Yüzün bir köylünün yüzünden farksızdır diyordu. Aynaya baktığında çirkin bir insan görüyordu. Bu sebeple fırsatını bulduğu her an sakal bırakıyordu. Gençlik yıllarında kumardan ve kadınlardan başka bir şey görmüyordu gözü ama bir yandan da yaşadığı hayatın iğrenç tarafından rahatsızlık duyuyordu. Bu vicdan muhasebesinden kurtulmak için gönüllü olarak orduya katıldı ve Tatar kabilelerinin isyanlarını bastırmak üzere Kafkasya'ya gitti. Burada gördüğü manzaralardan dolayı savaştan ve askerlikten nefret etti. Yazar birbirinden kesin çizgilerle ayrılan iki yaşam gördü. Bir yanda zenginlik, diğer yanda savaş. Bu onu hayatın anlamı hakkında düşünmeye itiyor ve kafasında oluşan sorular yaşadığı her an yakasına yapışıyordu. 26 yaşındayken insanoğlunun gelişmesi için uygun olan rasyonel bir din ortaya koymak gibi bir düşünceye kapıldı. Bu düşünceler yıllar sonra meyve verecekti. Ordudan ayrıldıktan sonra kır yaşamına odaklandı ve babasından kalan topraklarla ilgilendi. Köylülerin nasıl yaşadığını, nasıl eğitim aldığını gözlemledi ve onların gelişmesi için eğitim planlaması yaptı. Avrupa'daki bilimi ışık seçen eğitim modellerini inceledi ve bu modeli kendi köyüne taşıdı. Bu modelin altında özgürlük yatıyordu. Tolstoy 1860'lı yıllarda ilk büyük eseri Savaş ve Barış'ı, 1870'li yıllarda ikinci büyük eseri Anna Karenina'yı yazdı. Bu eserler hem ülkesinde hem de Avrupa'da büyük ses getirdi. Bu 10 yıllık süreçte yaşamı sorguluyor, intihar etme fikirleri zihninde dolaşıyordu ama karakterindeki o sarsılmaz güç sayesinde buna karşı koyabiliyordu. Son yıllarında eşiyle arası iyi değildi. Bundan sebeple malı mülkü terk edip bir köylü gibi yaşamak için yola çıktı ama
tren beklediği istasyonda şiddetli soğuğun etkisiyle zatürre oldu ve bir hafta sonra hayatını kaybetti. Tolstoy edebiyatın pastoral sanatçısıdır. Güçlü tasvirlerle insanın ihtiyaç duyduğu manevi açlığın nasıl elde edilebileceğini göstermeye çalışmış, gözlemlediği kişiler üzerindeki derin psikolojik ve sosyolojik eksiklikleri aile, din, toplum, devlet ve özgürlük ekseninde ortaya koymuştur. Bu bakıma dünya edebiyatında isminin her daim ilk sırada olmasının sebebi eserlerindeki insanların gerçeğe hiç olmadığı kadar yakın olmasından ve onun yazım tekniğiyle edebiyattaki üstün yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Peki neden okuyalım? Tolstoy'u tam olarak bugünü anlayabilmek için bile okuyabiliriz. Bugün kendi toplumundan bir kesim Tolstoy ve çağdaşlarının savaş hakkında söylediklerine kulak asmıyor. Ama biz asabiliriz. Oysa tarihin en büyük yazarlarını çıkaran bir medeniyet kendi yazarının öğütlerini bugün dinlemiş olsaydı iktidar hırsıyla masum insanların tepesine bomba atmazdı. Savaşın insanların yaşamlarına sadece acı ve yoksulluktan başka bir şey bırakmadığını daha nasıl anlatabilirdi ki? Yazar boşuna dünyaya barış, insanlara vicdan gerek dememiştir. Çünkü az önce söylediğimiz gibi ona göre vicdan insanın içindeki Tanrı'ydı.